Merhaba dostlar, ben Ozan. Uygun fiyatlı bir iPhone almak istiyorsak hala en çok satan cihazlardan iPhone 13 hala alınır mı? 2025'te nasıl bir deneyim veriyor? Uzun süre kullandığım bir cihaz olduğu için de deneyimiyle beraber tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Özellikle iPhone 13'ün güncelleme desteği ve bu telefon 2025'te kime uygun, kim almalı, kim almamalı son bölümde konuşacağız. Sizce 2025'te kullanmak serisine devam edelim mi? Gelsin diyorsanız hangi telefon için gelsin? Onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlardan bahsedeyim. iPhone 13'ün 128 GB'lık modelini resmi satıcılığı olarak 32.000 bandında rahatlıkla bulabilmek mümkün. Artık 256 GB ve 512 GB'lık modeller alınmaz. Çünkü Apple'ın resmi sitesinden kaldırıldığı için orada fiyatlar biraz daha kara borsaya dönmüş durumda. 256 veya 512 GB sadece ikinci el veya yenilenmiş olarak tercih edilebilir. Sıfır bir iPhone istiyorsak şu anki piyasada tek tercihimiz 128 GB olmalı. iPhone 13'ün en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ki iPhone 13'ün sunduklarına baktığımda 128 GB çoğumuz için yeterli. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. iPhone 13 gerçekten ince, hafif ve şık bir telefon. Burada bir amiral gemisi olmasına rağmen tek elle kullanıma da oldukça uygun. Özellikle kırmızı rengi cihaza çok daha farklı bir hava katıyor ama biraz koyu bir renge sahip olduğunu da belirteyim. Yani tam bir kırmızı gibi değil. iPhone 14 bu noktada renk anlamında bence daha hoş. Elinize aldığınızda iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ama arka kapak çok fazla parmak izi tutuyor. Köşeli tasarımı da uzun süreler kullansak bile kesinlikle rahatsız etmiyor. Çentiğe baktığımızda daha küçülen bir çentikle karşı karşıyayız. Yani çerçevelerin ince tutulması da kullanırken güzel hissettiren detaylar arasında. Zaten bir süre sonra bu çentiği çok da fazla görmüyorsunuz. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk doğruluğu, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı pek fazla hissettirmiyor. Yazılım ve ekran entegrasyonu gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta bizi hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız konumda. Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında da en iyi panellerden birine sahip. Ve burada yonga setine bakarsak 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. Geekbench 6'da iPhone 13 bu fiyatlardaki Android rakipleriyle başa baş seviyede. Tek çekirdekte 2231, çoklu çekirdekte 5093 almayı başarıyor. Burada 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen muazzam bir performansla karşı karşıyayız. Arayüz deneyimi çoklu uygulamalardaki performansı da kesinlikle amiral gemisi düzeyinde. 4 GB RAM'in hem oyunlarda hem de diğer tüm işlerde rahatlıkla yettiğini söyleyebilirim. Buradan kameralara baktığımız zaman da uzun bir aradan sonra ilk kez kamera sensörlerinin büyüdüğünü görebiliyoruz. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Fakat ultra geniş açı bence hala yeterli seviyede değil. F2.4 diyafram bunun en büyük sebebi. Videolarda 4K 60 ve diğer tüm ayarlarda profesyonele çok yakın bir deneyim alıyoruz. iPhone 13 alıp içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Kanaldaki pek çok incelemeyi de iPhone 13 ile çektiğimi belirteyim. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Tabii ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim ve kablosuz şarj desteğimiz de var. Burada verilerden çok deneyimden bahsetmek istiyorum. iPhone 13 ile %80 ve 20 arasında bir kullanımda benim bir günümü fazlasıyla çıkartıyor.
akşam 9-10 gibi tekrardan şarja takabiliyorum. Genel olarak da 7-8 saatlik ekran sürelerini tam bir şarjla alabildiğimi belirteyim. Bu değerler en büyük rakibi olan S22 ile kıyasladığımda bayağı öne çıkmasını sağlıyor. Batarya anlamında hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Hoparlörlerde oldukça kaliteli Dolby Atmos desteğini tabii ki burada görebiliyoruz. Boyutuna oranla ses yüksekliği de yeterli seviyede. Face ID'de hiçbir tekleme olmadan çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da üst düzey bir dayanıklılığın olduğunu belirteyim. Yazılım deneyimi aldığım günden bu yana yaptığım tüm güncellemelere rağmen hiçbir şekilde eksi tarafa gitmedi. Akıcılığından en ufak bir ödün vermediğini de belirtmem gerekiyor. Isınma konusunda da gerek oyun oynarken, uzun süreler oyun oynadığımda veya 1-2 saat video çektiğimde dahi hafif bir şekilde ısındığını söyleyebilirim. Bu fiyat bandındaki çoğu rakibinden çok daha az ısınan ve az güç tüketen bir iPhone olmuş. Açıkçası şu ana kadar çıkan her anlamda bence en dengeli ve en mantıklı iPhone'lardan biri. Dostlar, ekranı, kamerayı, performansı hepsini gördünüz. Peki iPhone 13 2025 yılında hala almaya değer mi? Şu anda alırsak ne kazanırız ne kaybederiz? Bir özet geçecek olursam, eğer 30.000 bandında hem fotoğraf hem de video anlamında gerçekten sağlam bir kamera istiyorum. Özellikle video performansı olarak telefonu içerik üretimi için de kullanacaksak iPhone 13 bu noktada öne çıkıyor. iPhone 13 almak için bence önemli 2 nokta var. Bunlardan biri biraz önce söylediğim gibi kamera performansı, ikinci olarak da güncelleme desteği. Evet, burada 3 yıl önce çıkmış bir cihazdan bahsediyorum. Fakat iPhone 13, iPhone 14 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Bu noktada güncelleme desteğinin en az 4 yıl daha devam edeceğini söyleyebilirim. Yani iOS 15'te çıkmış bir cihaz ve en az iOS 22'ye kadar güncellemeleri almaya devam edecek. iPhone 13'teki A15 Bionics'in hem genel kullanım hem de oyun performansındaki deneyimine baktığımda Android tarafında 8 Gen 2 ile 8 Gen 3 arasında diyebilirim. Yani performans anlamında her yönüyle düşündüğümde güncel bir amiral gemisinin eksikliğini hissettirmiyor. Halihazırda iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 kullanan birisi olarak iPhone 13'e geçtiğimde de performans anlamında bir yavaşlama, deneyim olarak bir kayıp yaşamadım. Tüm oyunlarda da yüksek ayarlar 60 FPS'te rahat oynayabiliyoruz ve oyun içi stabilite, uzun süreler oyun oynadığımızda FPS drop'u açısından da hiçbir problem yaşatmadı ve iOS 18 yüklü olmasına rağmen yüksek grafikli oyunlarda da ısınma problemi yaratmayan bir telefon. Bu noktada güncel olmayan bir cihaz olmasına rağmen performansı beni kesinlikle şaşırttı. Yani iPhone 13 performans ve kamera anlamında hala genel bir kullanıcının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak seviyede. Eğer kamerada zoom veya yakın çekim beklentiniz varsa Galaxy S24 almak bu noktada daha mantıklı. Ama genel fotoğraf performansı ve video kalitesi, stabilizasyon anlamında da bu fiyatlarda hala benim tercihim kesinlikle iPhone 13. Gerçekten şu anda da baktığımda dengeli bir kameraya sahip. Batarya performansı olarak eğer sıfır bir iPhone 13'ten bahsediyorsak günlük kullanımda ortalama 7-8 saat ekran sürelerini rahat görüyoruz. Yani gün içinde tekrardan şarja takma ihtiyacımız olmuyor ki bu fiyatlarda normalde S24 çok daha güncel bir cihaz olsa da aynı fiyatlarda olduğu için iPhone 13 ile batarya performansını kıyasladığımda iPhone 13 bir adım önde diyebilirim. Tabii ki bunun en büyük sebebi 60 Hz'lik ekran. iOS'in stabilizasyonunda da etkisi var ama buradaki en önemli sebep 60 Hz. 60 Hz'lik ekranla beraber 3200 mAh'lik batarya tam olarak bir günü çıkartıyor. Açıkçası iPhone 13'teki en büyük eksi de 60 Hz'lik ekran. Eğer eski bir iPhone kullanıcısıysanız, yani iPhone 7, 8 veya 11 gibi bir cihazdan geçiyorsanız bu kesinlikle sizin için bir dezavantaj değil. Çünkü zaten 60 Hz'lik bir telefondan geçmiş oluyorsunuz. iPhone 13'ün 60 Hz'lik ekranı ilk kullanmaya başladığınızda biraz rahatsız edebilir. Fakat 2-3 gün sonra bu ekrana alışıyorsunuz. 60 Hz olmasına rağmen arayüz akıcılığı, menü geçişleri, animasyon efektleri oldukça pürüzsüz. Yine de günümüz şartlarında, özellikle de bu fiyatlarda diğer cihazları düşündüğümde 60 Hz büyük bir eksi. Tercih tamamen size kalıyor. Arayüzde kasmasın, uygulama açılışları hızlı olsun, tepkisel bir cihaz istiyorum, 60 Hz olmuş, 120 Hz olmuş, ekran tazelemesi benim için önemli değil diyorsanız iPhone 13 alınabilir. Son olarak genel deneyimiyle iPhone 13'ü değerlendirirsem, kamerası, performansı ve ekran kalitesiyle 2025 şartlarında uygun fiyatlı bir iPhone istiyorsak iPhone 13
hala alınabilecek bir cihaz. Dediğim gibi eksileri göz önünde bulundurarak iPhone 13 alırsanız bence şu andan itibaren bile en az 4-5 yıl rahatlıkla kullanabilirsin. iPhone 13'ün en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilir ve rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlarda iPhone 13 mü yoksa güncel bir Android mi? Yorumlarda buluşalım. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.